Merhaba sevgili ikizler. 2024 Ağustos ayı burç yorumları ile beraberiz. Bu ay biraz alengirli bir ay. Öyle zor bir ay değil ama Merkür gerilemesi olacağı için biraz böyle uğraştıran, bazı aksaklıklarla bizi karşılaştıran, beklediğimiz organizasyonları yaşatmayacak, gecikmelere yol açacak bir ay. Bu Merkürle ilgili bir süreç. Bununla ilgili zaten bir video çektim. Lütfen o videoyu bir izleyin. Çünkü bu sefer Merkür kendi yönettiği burç olan Başak'ta geri gideceği için biraz etkili olacak. Zaten etkisini de biliyorsunuz önceden hissettiriyor Merkür geri hareketinde, böyle güçlü geri hareketlerinde. Onu da gördük. Nerede gördük? İşte havaalanlarında sistem çöktü, bazı bankaların sistemler çöktü. Merkür gerilemesiyle ilgili. İşte arabalar bozulmaları falan filan konuları gündeme gelmiştir. Onunla ilgili videom var, onu izlersiniz. Ben bu aya ayın dördüyle başlayacağım. Neden ayın dördüyle başlıyorum? Ayın dördünde çünkü bir yeni ayla Aslan Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ayla başlayacağız sevgili ikizler. Aslan sizin için çok destekleyici bir alan, bir burç. Burası zaten bizim destek beklediğimiz, o yakın akrabalarımızı anlatan, anne baba hariç akrabalarımızı, komşumuzu, çevremizi, iletişimimizi anlatan bir alan. Dolayısıyla burada Aslan Burcu'ndaki, bununla ilgili de video çektim. Bunu da yayınlayacağım zaten. Bu yeni ayla beraber keyifli bir sürecimiz, sizin bir kapı açılacak, bir iletişim kapısı açılacak. Bunlarla ilgili yeni bir alan, onların hayatında bir yenilik olma durumu olur. Bir araçla ilgili bir araç satın almak isteyebilirsiniz. Bu gerçekleşebilir. Bir taşınma, yakın bir yere gitme gibi konularınız gündemde olur. Çünkü Uranüs de çok yaklaştığı için sizin burcunuza, sizin böyle bir bütün hani habitat çevrenizi zaten bir yıl içerisinde tamamen değiştirecek. Bu da bu yeniliklerden biri olabilir. Öncelikle onu söyleyeyim. Ayın yine başında Merkür ayın dördünde durağan hareketinde ve Başak Burcu'nda. Şimdi burada da tüm bunlarla ilgili, evle, yuvayla ilgili bazı aksaklıklar getirme söz konusu. Yani gecikmeleriniz olabilir. İşte burada imza atmayacaksınız. Ben evi kiraya veriyorum diye imzayı atarsanız bittiğiniz andır. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. E, Daha önceden imza atmış olabilirsiniz. Yeni bir başlangıç olarak biri girebilirsiniz veya evinizi kiraya verebilirsiniz. Ama hani ay tamam ben bugün karar verdim konusunu yapmayın lütfen. Çünkü elinde sonunda aksaklıkları bu Merkür burada çıkartacak. Kusura bakmayın. Gecikmeleri çıkartacak. Eve bir eşya alırsınız, bozuk çıkar. Eve bir tamirat yaptırırsınız, tam istediğiniz gibi olmaz. Haberlerde gecikmeler olur. Beklediğiniz bir haber vardır, gecikmez. Ama gecikir. Bazen de Merkür daha önceden almayı beklediğiniz haberleri de size getirebilir. Yani bu da söz konusu olabilir. E, Gelmemiştir, bekliyorsunuzdur ama o haberler de size gelebilir. Eski sevgililer gelir mi sorusunu sorarsanız hayır, size gelmeyecek efendim. Başka burçlara gelecek. Ama eve eskiden gelen giden birileri varsa o eskiden ki hani eski nostaljik bir şeyler yaşayabilirsiniz. Sonra zaten Merkür Aslan'a doğru geri harekette giderek Aslan'a geçecek zaten. Ayın 15'i gibi Aslan'a geçtiği zaman da gene yakın çevrenizde işte uzun süredir görmediğiniz yakınlarınızı görmek, onlarla bir araya gelmek, eski konuların gündeme gelmesi, belki de eski sorunların çözülmesi anlamına bile gelir. Sonra yedisinde Venüs ve Merkür bir arada olacak dördüncü yuva evinizde.
Evde dediğim gibi rahat ettiğiniz, eskisi gibi ne bileyim gün yaparlardı ya falan anneler, böyle gün falan yapmak gibi, abartıyorum yani. Eski günlerdeki gibi bir araya gelmek, onları yaşamak e, söz konusu olabilir. Belki de tatilde çıkacaksınız ve eski arkadaşlarınızı göreceksiniz. Ha, tatile çıkmak için iyi bir zaman mı? Yani daha önceden karar verilmiş bir şey ise yolculuklarda ufak tefek aksilikler olur ama olur. Şimdi ben çok fazla yolculuklarda benim hiperaktivitem ve dikkat problemim olduğu için o kadar çok enteresan iş yaptım ki, yani yurt dışında bir seferinde bir gün geç gitmiştim. Geçen İstanbul'dan dönerken bir gün erken havaalanına gitmek gibi, uçağı kaçırmak gibi birkaç kere eylem benim Merkür'üm doğuştan geri gidiyor efendim. O yüzden bu tür şeyleri, aksilikleri getirebilir. Benim için artık bunlar hiç çözülmeyecek şeyler değil. Böyle bakıyorum. Ha, tamam, o zaman kısmetliymiş. Hadi bir başkasına yapalım gibi değerlendiriyorum. Artık alıştım bunlara çünkü. Tabii Merkür'ün geri enerjisine alışmak bu demek. Yani ben zaten doğarken Merkür geri gitmiş. Annemin bir lafı vardı, der ki, şey der, senin her işinde aksi oluyor der. Aslında bu Merkür geri gittiği için ve ben onlara çok anlam yüklediğim için, işler benim için olmazsa olmaz, bu uçağa binilecek. Yani belki de binilmemesi gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bunu öğrenmeniz gerekiyor. Yani o telefonun kırılması gerekiyor ki aslında sizin için çok önemli olmadığını anlamanız için. Yani hayat mı, telefon mu şeyinde, kimi neredeyse telefonunu ön plana koyuyor olabilir, yani anlatabiliyor muyum? O mala, maddeye ve organizasyona ve sürece çok fazla bağlanmamak ve değer vermemek gibi değerlendirebiliriz bunu. Sonra dördünde Venüs'te, bundan bahsettik. Dördüncü evinize geçiyor. Sonra yedisinde Venüs, Merkür, evet bahsettik bir arada. Sonra ayın 13'ünde sevgili ikizler, sizin burcunuzda bir Mars-Jüpiter birleşimi, fakat bu da Satürn tarafından da çok böyle baskılanmış bir enerji. Hem Mars hem Jüpiter sizin burcunuzda. Şimdi Jüpiter sizin burcunuzda zaten Haziran başı itibariyle girdi ve size biraz destek veriyor. Çok uzun yıllardır görmediğiniz desteği almaya başladınız 2 aydır. Mars da enerjinizi de sizin yükseltti ama henüz Satürn de size diyor ki bununla ilgili aksiyonu almak için doğru zamanda değilsiniz deyip size bu işle, kariyerinizle ilgili, sosyal statünüzle ilgili aksilikler getiriyor, kısıtlamalar getiriyor, gecikmeler getiriyor. Belki eski sorunların tekrar gündeme gelmesi, ya ben bunu bitirmedim mi ya falan diyeceğiniz, ama bu bir dönem, yani bu çok kısa bir süreç, öyle söyleyeyim. Mars'ta Jüpiter'de hareket edecekler ve Satürn'ün o bağlayıcı enerjisinden kurtulacaklar, ama sonuçta bunu ayın 13'ü civarı hissedersiniz. Ve ayın 15'inde de Merkür Aslan Burcu'na retro hareketiyle girecek. Bu sefer işte dedim ya, bu akrabalarla, sizi destekleyen o ikinci derece akrabalarla, tanıdıklarla, çevrenizle bir tekrar nostalji yaşamak, onlarla bir araya gelmek ve haber almaktır. Merkür haberdir, ikizler yönetir, sizi yönetir ve sizin kendi burcunuzun evi olan üçüncü evde. Geçmişten size beklediğiniz ama gelmeyen bazı haberleri almak, geçmişten eski dostlarınızdan, akrabalarınızdan haberler almak ve bunların sizi, hani kötü anlamda değil, sizi rahatlatması anlamında söyleyebilirim. Sonra ayın 19'unda bir açımız var. O da bu ayın dolunayı. Dolunayda tamamlanma dönemleri. Dolunayda Kova burcunda olacak. 27 derece Kovada olan bir dolunay. Bir tamamlanma. Yani bu aslında uğraştığınız, bu yakınlarla ilgili, iletişimle ilgili uğraştığınız konularda artık bir nihayete
ulaşmak. Nihayete ulaşmak bitmek anlamında yani bitti artık, o bitti, o konu bitti anlamında değil. O konunun evrilmesi olarak görürüm ben. Yani o konu ya ileri gider ya geri gider. Bir başka aşamaya geçişi anlamında. Yoksa bir ilişki bitti anlamında gelmez şeyde. Bir tamamlanma, bir karar vermeyle beraber artık ben bu ilişkide bu yolda yürümek istiyorum mu anlatan bir şeydi. Burada belki yurt dışı ile ilgili işleriniz var ise veya üniversite ile yüksek eğitimle ilgili işleriniz var ise buralarda bununla ilgili tamamlanmalar yaşanır. Yani belki de kayıt zamanı mı acaba, bilmiyorum ki. Yani işte bu dolunayda karar verme, kayıt yaptırma falan gibi konular söz konusu olabilir. 22'sinde Venüs ve Mars arasındaki zorlu açı biraz evde keyfinizi kaçırabilir. Yuvada biraz keyfinizi kaçırabilir. Konforunuzu bozar. İşte bu ne olabilir konforunuzu bozan? Misafir bile gelebilir, yani bu sizin konforunuzu bozabilir, yani anlatabiliyor muyum? Ya da bir şey bozulur da o sizin konforunuzu bozar gibi düşünebiliriz. Ayın 22'sinde de Güneş Başak Burcu'na geçecek. Biraz artık herhalde sizin için tatil bitti, eve dön ve evdeki konforunu yaşa veya evde yapılması gereken şeyler, yuvada yapılması gereken şeyler neyse onları yap diye algılayabiliriz. Venüs de ayın 29'unda Terazi Burcu'na geçecek ve 28'inde de Aslan'da düz hareketine başlıyor Merkür. Şimdi Merkür düz hareketine başlıyor ama hemen değil. Şimdi bir de bu Merkür'ün sizin Aslan'da olduğu süreçte yazdıklarınıza, çizdiklerinize, çünkü siz çok yazan, çizen, konuşan bir burç olduğunuz için, iletişim burcu olduğunuz için buralarda bazı böyle yanlışlıklar yapmanız söz konusu olabilir. Onlara dikkat edin. Bu da ayrıca söyleyeyim. Venüs teraziye geçtiğinde rahat edersiniz. Venüs teraziye geçtiğinde işte o zaman belki eski sevgililerinizi getirebilir sevgili ikizler. Eski konular gündeme gelebilir. Buralardan gelebilir. Venüs terazide sizi biraz rahat ettirir. Daha dışa dönük olduğunuz, evden daha çıkabildiğiniz, daha eğlenebildiğiniz bir süreçten bahseder. İkili ilişkilerinizde daha keyif almaya başlarsınız. Çocuklarınızla ilişkileriniz daha bir arada, daha iç içe bir ilişki haline gelebilir sevgili ikizler. Zaten ayın 28'inde de Merkür düzelecek. Sonra Eylül'ün ilk haftasından sonra Merkür'ün o aksaklıkları da ve deneyimi de bitmiş olacak. Hepinize güzel ve keyifli bir ay diliyorum. Sevgiler.